Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Sizin çok fazla istediğiniz Split Screen oyun listesini ben bugün yayınlıyorum arkadaşlar sizlere. Büyük isteğini kıramadım ve işte liste sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için önemli ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım ve listemize çok hızlı bir şekilde geçelim. It Takes Two. Joseph Fares'in son oyununa daha yakından bakıyoruz. Film sektöründen ani bir kararla oyun sektörüne geçen Joseph Fares, daha önce imza attığı Brothers: A Tale of Two Sons and A Way Out oyun... diyorum ya arada. Neyse. Ve A Way Out oyunlarıyla da övgüleri toplamıştı ki biz bu oyunları da önceki listemizde yer vermiştik. Bu It Takes Two ise daha yeni bir oyun ve bu oyunda da beklenen yüksek çıtanın hakkını sonuna kadar veriyor. İsterseniz sizlere birkaç değerlendirme okuyayım. Game Informer'ı değerlendirmesi mükemmel bir başarı, Hazelight'in en büyük zaferi, ustalıkla tasarlanmış bir co-op deneyim olarak yorumlamış. Games Radar Plus ise gerçekten bir co-op oyun nasıl olmalıdırı en iyi şekilde yansıtıyor şeklinde yorumlamış. Deneyimlemenizi tavsiye ederim. Gears of War 4. Bir önceki listemizde Gears 5'e yer vermiştik. Peki şimdi neden Gears of War 4'e listede yer vermeyelim? Gears of War 4'ün konusu Holocaust Savaşı'ndan 25 yıl sonrasını anlatıyor. Bizim eski kahramanımız Marcus'un çocuğu artık eli silah tutar hale gelmiş ve oyunumuzun kahramanı olmuş. Yeni serinin en önemli değişikliği de burada başlıyor zaten. Artık Marcus yerine onun oğlu JD yani James Dominic Phoenix'i yönetiyoruz. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close. Worms. Worms serisi birçok co-op oyuncusu için eğlenceli ve bizim de çocukluğumuzu süsleyen, lise zamanlarında da ders aralarında arkadaşlarımla oynadığım bir oyundu. Ama insanların bir yakındığı konu var ki bence haklılar, o da oyunun her yeni serisinde kendini tekrar etti. Trine. İçinde biraz aksiyon olan bir bulmaca platform oyunudur. Eski Lost Vikings oyununa benzer şekilde anında geçiş yapabileceğiniz 3 karakteriniz var. Bu karakterler ise büyücü, suikastçı ve şövalye olarak adlandırılıyor. She just wants to flirt, so I flirt right back. Resident Evil 6. Önceki oyunların aksine bir senaryo modundan oluşmuyor. 4 ayrı hikayeye tanıklık edeceğimiz oyunda karakterlerin aynı zaman aralığı içerisinde neler yaptığını kendi gözümüzden görme fırsatımız bulunuyor. Ayrıca belirtmeliyim ki hikayelerin birbiriyle uyumu çok hoş olmuş. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her. Serious Sam 3. Aslında biz buna Serious Sam 2, 3 falan derdik ama neyse İngilizce okuyalım, devam edelim. Serious Sam 2 internet kafelerde az oynamadık, o yüzden Serious Sam 3 listemizde kesinlikle yer almalıydı. Serious Sam oyunlarında hikaye hiç bu kadar önemli olmasa da bu hikayenin zaman zaman anlatacak ciddi bir şeyleri olduğunu düşünüyorum. Ara sahneler harika ve nahoş ve insanlığın nihai yıkıma karşı son hamlesini yaptığında aranacak kişinin Sam olduğunu açıkça ortaya koyan bir oyun. No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo.
Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clear for our first Overcooked. couple sinners, man. Şimdi sizlerle bir arkadaşın oyun hakkında yazmış olduğu bir metni okuyacağım. Oldukça eğlenceli, kumanda kollarıyla oynamak çok kolay, bölümler çok yaratıcı tasarlanmış, olay sadece gelen siparişleri yetiştirmek değil, her bölümde başka bir sürpriz var, bir bölümde tezgaha koyduğunuz malzemeyi fare kapıyor, bir bölümde deprem oluyor, mutfak ikiye ayrılıyor, çok eğlenerek oynadık şeklinde yorumlamış. İlgileniyorsanız bu tarz oyunlarla oynayabilirsiniz. It hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt Blur. back. I just put in work. Mayıs 2010'da Microsoft tarafından PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen bir arcade yarış oyunu, Bizarre Creation tarafından geliştirilmiş ve Activision tarafından Kuzey Amerika ve Avrupa'da yayınlanmıştır. Bu oyunu da bilmeyeniniz yoktur. PlayStation Cafe'de oynamayanınız çok nadirdir. O yüzden tavsiye ederim. They was sleeping, they was snoozing me. I was dreaming about what food. Divinity Original Sin 2 gerçek anlamda rol yapma oyunu arayanlar için bir başyapıt. Yapabileceğiniz seçimlerin sanki bir sınırı yokmuş gibi hissettiriyor. Aynı durum karakter boyutları için de geçerli. Saatlerce karakter oluşturma ekranında vakit geçirebilirsiniz o derece. Belirli bir klasta sabit kalmanızı gerektiren bir sınır yok. Tamamen özgürsünüz. Savaşlar sıra tabanlı ve genelde zorlayıcı, sanki bir satranç oyunu oynar gibi taktik yapmaya yönlendiriyor. NBA 2K11 kendisi EA Sports. tarafından geliştirilen bir basketbol simülasyon oyunudur. Basket severler için en iyisi. FIFA ve yine EA Games tarafından geliştirilen bir oyun ama bu seferki futbol simülasyon oyunu. Futbol severler için en iyisi diyemeyeceğim çünkü kendisinin çok ciddi bir rakibi var ama son zamanlardaki yükselişi de göz ardı edilemez. PES FIFA'nın en büyük rakibi olarak adlandırabiliriz. 11, 12 ve 13 serileriyle gönlümüze tat kurmuş olup 14 serisiyle Fox Engine'e geçmiştir ve bu geçiş öyle bir geçiştir ki futbol severleri futboldan soğutmuştur. 17'den sonra 21 serisiyle kadar bir toparlama sürecine girse de açıkçası ben çok fazla sevmedim ama gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Kendileri Unreal Engine ile PES 22'yi geliştirme sürecindeler ve 2 yıldır bu oyun ile ilgileniyorlar. Geçen hafta online test sürümü yayınlandı. Orada gözüktüğü gibi çıkacaksa 14 serisindeki hayal kırıklığı etkisinin aynısını yaratacağına eminim. Lego. Valorant'taki Lego'dan bahsetmiyorum, yanlış bir anlaşılma olmasın. Bir astronot olduğumuz oyunda uzay geminiz bozuluyor ve siz de en yakın gezegene iniş yapıyorsunuz. Bundan sonra oyun size yavaş yavaş nasıl oynayacağınızı öğretiyor ve bir müddet sonra sizi özgür bırakıyor. Özgür bıraktığında ise siz tamamen rastgele oluşan gezegenlere gidiyorsunuz ve burada yeni silahlar, yeni binalar, yeni hayvanlar vesaire keşfediyorsunuz. Her gezegenin kendine özgü bir atmosferi var. Tamamen şekerlemelerden oluşmuş bir dünya. İstediğiniz zaman volkanik bir gezegene ya da bir orman gezisine gidebiliyorsunuz ve istediğinizi inşa edebiliyorsunuz. Moving with the motion, following the light that sets me free. Borderlands 2 Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı video oyunudur. Borderlands olaylarından 5 yıl sonrasında geçen oyun bir kez daha Pandora gezegeninde geçiyor. Fortnite'a geldiğinde ekstra deneyimleme fırsatım olmuştu. Oyundaki atmosfer şahsen çok hoş, tabi bu görüş kişiden kişiye değişebilir.
Portal 2. Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı türünde bir bulmaca oyunu. BattleBlock Theater. The Behemoth tarafından geliştirilmiş bir çeşit komedi platform oyunudur. Oynarken arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Broforce. Terraria ve Noita gibi etrafın deforme edilerek kırılıp dökülebildiği bir ortamda Metal Slug tarzı iki boyutlu retro arcade aksiyon bir savaş oynadığınızı düşünün. Broforce tam da bu iki yapının birleşimi olmuş. 80'li yıllardaki sinema filmlerinde yer alan başrol karakterlerin hepsini sırayla yönettiğimiz bu oyunda yüksek tansiyon ve dibine kadar aksiyonu yaşıyoruz. Hiç düşmeyen bir tempo bizi oyuna bağlıyor. Oyunda her kurtardığınız rehine ile bize bir can veriliyor ve random olarak karakterlerimiz değişiyor. Her karakterin kendine az silah ve özel gücü var. Elimizdeki silahlar etrafa zarar veriyor ve kırıp döküyor. Call of Duty. Video görsel olarak daha hoş gözüksün diye içerisinde co-op olan COD Modern Warfare'i sizlere sunuyorum. Bu seriyi bilmeyenleriniz de yoktur, o yüzden anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Contagion. Amerikan bağımsız stüdyo Monochrome tarafından PC için geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma korkuncu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. Unravel 2. So you can see. İlk oyunda yumak toplayarak yoluna devam eden Yarny, devam oyununa özgür bir şekilde başlıyor. Oyunun daha ilk sinematiğinde bağ kopan Yarny'yi bir sahile sürüklenirken görüyoruz. Burada ise oyunun yeni karakteriyle tanışıyor ve bir nevi özgürlüğünü de onun eline teslim ediyor. İlk oyunda sürekli bağlı kaldığı iplik bu sefer karşılaştığı yeni karakteriyle bütünleşiyor. Yani ilk oyuna göre biraz daha özgür kalmış olsak da ipin ucunu diğer karakteri teslim etmek zorunda kalıyoruz. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Castle Crasher. Behemoth tarafından geliştirilen iki boyutlu bağımsız oyun tarzı bir hack ve slash video oyunudur. Seçebileceğiniz 4 karakter var. Böylece potansiyel olarak 1 ile 4 oyuncu arasında oynayabilirsiniz. Her karakterin kendi başlangıç silahı, büyülü öğesi ve görünümü vardır. Kötü adamları döverek ve prensesleri kurtarmaya çalışırken seviyeleri geçiyorsunuz. Yol boyunca size özel avantajlar sağlayan bazı harika silahlar ve hayvan küreleri bulacaksınız. Age of Conquest 4. Özellikle mobilde çok oynadığım ve öve bitiremediğim bir oyundur kendisi ki strateji oyunları videolarımda da kendisine yer verdim. Harita üzerinde ekonominizi yönetip bu haritada şehirleri geliştirip gelirlerinizi arttırabilirsiniz ve kazandığınız para ile asker sayınızı bastığınız şehrin nüfusuna göre arttırabilirsiniz. Tur atlayarak sıra tabanlı oynadığımız bu oyunda diplomasi de mevcut. My head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Bitch, I wanna party like